Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Bay Haş bahçesindeydi. Güneş hafifçe parlıyor. Kuşlar cıvıldıyordu. Ama o an küçük bir ağrı Bay Haş'ın hayatını sonsuza kadar değiştirecek bir sokma gerçekleştirdi. Bir ağrı sokması. Basit, önemsiz gibi görünen ama Bay Haş için bu ölümcül bir tuzağın kapısını aralamak demekti. Aniden fenalaştı. Nefes almakta zorlandı. Ailesi panikle 112'yi aradı. Ambulans hızla geldi ve Bay Haş hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 3 gün her dakika, her saniye bir savaştır. Bay Haş, ağrı alerjisinin tetiklediği anafilaktik şokla mücadele etti. Ama ne yazık ki doktorların tüm çabalarını boşa çıkardı ve Bay Haş anafilaktik şoktan öldü. Dostlar, anafilaksi, vücudun aşırı ve kontrolsüz bir alerjik reaksiyonudur. Ağrı soktuğunda bağışıklık sistemi ağrının zehrini düşman olarak algılar ve bu tehdide karşı hızla savunma mekanizmasını devreye sokar. Bu süreçte özellikle mast hücreleri kritik bir rol oynar. Mast hücreleri bağışıklık sistemimizin alarm hücreleri gibidir. Alerjenle karşılaştıklarında içlerinde depoladıkları histamin ve diğer kimyasalları hızla serbest bırakırlar ve böylece histamin salındı, damarlar genişledi, basınç düştü ve organlar çiğlik atıyordu. Özellikle solunum yollarında oluşan şişlik nefes almayı zorlaştırır. Kalp ise hızlanarak vücudu yeterince kanla beslemeye çalışır. Ancak damarların genişlemesi ve sıvı kaybı nedeniyle organlar yeterince oksijen alamaz. Yoğun bakımda verilen adrenalin ise bu fırtınayı durdurmak için damarları daraltır, solunum yollarını açar ve mast hücrelerinin histamin salınımını engeller. Ancak bazen bu savaş çok zordur ve hızlı müdahale olmazsa sonuç ölümcül olabilir. Alerjiler aslında 4 ana tipe ayrılır ve bu sınıflandırma bağışıklık sisteminin reaksiyon mekanizmasına göre yapılır. En bilinen ve en hızlı gelişen tür tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonlardır. İşte anafilaksi tam olarak bu tip 1 reaksiyonun en şiddetli ve hayat tehdit eden formudur. Tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonları bağışıklık sisteminin IgE antikorları aracılığıyla tetiklendiği reaksiyonlardır. Vücut, ağrı zehri, polen, bazı yiyecek proteinleri veya ilaçlara gibi alerjenlere maruz kaldığında IgE antikorları mast hücrelerine bağlanır ve bu hücreleri tetikler. Mast hücreleri içinde histamin ve diğer kimyasalları depolayan el bombaları gibidir. IgE'nin alerjenle buluşması bu el bombalarının patlamasına yol açar ve histamin gibi kimyasallar hızla salınır. Histamin damarları genişletir, damar duvarlarının geçirgenliğini artırır, solunum yollarını daraltır ve mukus üretimini artırır. Bu etkiler tip 1 reaksiyonun tipik belirtilerini oluşturur. Kaşıntı, kızarıklık, şişme, nefes darlığı ve düşük kan basıncı. Eğer bu reaksiyon çok şiddetli ise anafilaksi gelişir. Hani vücut adeta kendi kendine zarar veren bir fırtına yaşar ve anafilaksi bu spektrumun en tehlikeli ucu olarak IgE ve mast hücrelerinin tetiklediği hızlı, şiddetli tip 1 reaksiyonudur. İşte hikayenin en ilginç kısmı. Bay Haş hayatında ilk defa ağrı sokmasına maruz kalıyordu. Peki nasıl oldu da hiç önceden alerjisi olmadan bu kadar ağır bir anafilaksi geçirdi? Aslında bağışıklık sistemi bazen doğrudan o ağrı sokmasıyla karşılaşmasa bile benzer proteinlere maruz kalmış olabilir. Mesela polenlerde bulunan bazı proteinler
arı zehrine çok benzer yapıda olabilir. Bağışıklık sisteminin savaş moduna geçmesine neden olur. Ama Bay H bunu fark etmez. Çünkü henüz gerçek düşmanla karşılaşmamıştır. Hani aslında Bay H bağışıklık sistemi önceden hassaslaşmıştı ama o bunu bilmiyordu. Bir de genetik yatkınlık var. Ailesinde astım, egzama gibi atopik hastalık uykusu olan birilerde alerjik reaksiyonlara karşı daha yüksek duyarlılık görülür. Türkiye'de yapılan çalışmalar, özellikle şehirleşme, artan hava kirliliği ve hijyen koşullarındaki değişiklikler nedeniyle alerji vakalarının her yıl arttığını gösteriyor. Bu durum, hijyen hipotezi olarak bilinen teoriye destekliyor. Temiz çevre, bağışıklık sistemimizin yeterince egzersiz yapmamasına ve aşırı tepki vermesine neden oluyor. Hani Bay H'in yaşadığı trajedi sadece tek bir arı sokması değil, yıllar içinde şekillenen genetik ve çevresel faktörlerin bir birleşimidir. Bugün Bay H, Bağbahçe Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Bir arı sokması hayatına ne kadar kırılgan olduğunu bize acı bir şekilde hatırlattı.